Merhabalar arkadaşlar. Bugün mobil alan tarayıcının malzemelerini size tanıtacağım arkadaşlar. Sizler de evlerinizde kendiniz yapmak isterseniz bu malzemelere bakarak yapabilirsiniz. Ee, Başlayalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir bileğimiz var arkadaşlar. Burada sıvı silikon tabancamız var. Bakır bobinimiz var. Bu su borularına sarılan bandımız var arkadaşlar. İki tane rulmanımız var. Mikro dönüştürücü, Type-C dönüştürücümüz var. USB antenimiz var. USB antenin üzerine geçirdiğim boru var arkadaşlar. Gırtlak boru. Burada neodyum mıknatısımız var arkadaşlar. E, Burada telefonu koyduğumuz araç tutucumuz var. Burada onun altındaki plastik malzeme ve vidalar var arkadaşlar. Onun haricinde burada tutamacımız var. Gördüğünüz gibi elle tuttuğumuz tutamacın altına tıpadığımız tıpamız var arkadaşlar. Onun haricinde burada tutamaca geçirdiğimiz sünger kılıfımız var. Şu arka tarafta gördüğünüz boruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aletle onu işte kesiyoruz elimizin ölçüsüne göre, büyüklüğüne göre şu şekilde kesip kılıf geçiriyoruz arkadaşlar. Onun haricinde burada sıvı gres yağımız var. VD40'ımız var. Şimdi bu alan taramanın oluşmasında bu parçalar var arkadaşlar ama hepsinin ayrı görevleri var. Biraz da onlardan bahsedeyim size. Mesela matkap burada ne işe yarıyor? Matkap bu iki rulmanı şu plastiğe geçirdiğimizde sıvı gres yağını ve VD40'ı içlerine sıktıktan sonra matkabı çalıştırarak o plastik yerine takarak burada 2-3 dakika çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi ne? Bunların içerisindeki bilyelerin hassasiyetini arttırmak arkadaşlar. İkisini de geliyoruz buraya takıyoruz ve o bilyelerin hassasiyetini arttırıyoruz ki sahada arama yaparken, su araması yaparken veya diğer metal gruplarını arama yaparken daha hassas olsun. Uzak mesafelerdeki işte aradığınız şeyleri yakalayabilsin. Matkabın görevi bu arkadaşlar burada. Burada sıvı silikon tabancamız var sıcak. Bunun görevi ne arkadaşlar? Telefonu koyduğumuz bu tutamaçı arkadaşlar. Şu da alt kısmı. Buraya vida yerleştiriyoruz bildiğiniz gibi şu vida. Bu vidayı buraya silikonla sabitlemek amaçlı kullanılıyor. Bu da o vidanın üzerindeki ufak bir plastik parça arkadaşlar. Bunun görevi de rulmanlarla vida arasında kalarak rulmanların buraya e, plastiğin şuraya temas ederek rulmanların dönüşünü sağlaması arkadaşlar. Eğer bu plastik olmazsa rulmanlar üstüne direkt oturur tutamacın ve dönmez arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Onun haricinde burada bakır bobinimiz var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu bakır bobinimiz burada USB anteni, Wi-Fi antene sardığımız bakır bobin arkadaşlar. Bu kısma sarıyoruz. Bunun sarım kısmı da şu kadarı geçmemesi lazım. Fazla olduğunda da sıkıntı çıkartır arkadaşlar. O da sahada çalışmasını engeller. Onun haricinde bunun yanında bir gırtlak borumuz var arkadaşlar. Bu da buna geçiyor. USB antene geçiyor arkadaşlar. Bakır borunun üzerinde hem görüntüsünü güzelleştiriyor hem oradaki bakır bobinin dışarıya doğru atmasını engelliyor. Onun haricinde burada mikro dönüştürücü ve Type-C dönüştürücümüz var arkadaşlar. Bu da kullandığınız telefona göre değişiyor. Telefonunuz eğer Type-C şarj girişli ise bunu kullanacaksınız. Mikro ise bunu kullanacaksınız. Onun haricinde burada en önemli şeylerden birisi neodyum mıknatıs arkadaşlar. Bu neodyum mıknatıs bildiğiniz gibi bu aparatın ön kısmına yerleştiriyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz silikonla. Şuraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu burada durması gerekiyor. Çünkü oradaki frekansları algılamada antene yardımcı oluyor arkadaşlar. Kısacası malzemeler bunlar arkadaşlar. Sizler de evinizde kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar bu bant? Bu bantta rulmanların şu vidaya
girimini 8 milimlik vida. Rulmanlar da 8 milim ama tam bazen oturmuyor arkadaşlar. 8 milimin biraz altında kalıyor. 7,5 milim falan oluyor. Şu bantla sarıyoruz ki rulmanlara tam otursun. Sahada iyi çalışsın arkadaşlar. Bu alan taramanın malzemeleri bunlar arkadaşlar. Sizler de kendiniz evde yapabilirsiniz. YouTube'da soran arkadaşlar var. Ya bu malzemeleri nereden tedarik edebilirim, nasıl yapabilirim vesaire diye. Veya işte köyümde su bakmak istiyorum ama ben de kendim yapmak istiyorum diyen arkadaşlar var. Onlar için bir video çekmiş oldum. Malzemeler bunlar arkadaşlar. Kendiniz de evinizde bu malzemelerle yapabilirsiniz. Ama hassas olması çok önemli arkadaşlar. Burada hassasiyet kesinlikle hani hata kabul etmiyor. Çünkü düşük herzlerde arama yapıyorsunuz. Sıvı gres yağınız veya da VD40'ı olmazsa olmazı. Olmazları size tekrar bir hatırlatma yapayım. Videoyu bitireyim arkadaşlar. Burada mesela bu matkabımız rulmanlar için olmazsa olmaz. Burada silikon tabancamız zaten bu malzemeleri tuttururken olmazsa olmazı. Bakır bobinimiz keza öyle. Şu gördüğünüz ufacık şey arkadaşlar. Conta. Bu conta eğer rulmanla vida arasına girmezse dönmüyor arkadaşlar. Yani çok hassas olması, bir de bunun da tam oturması lazım. Bunun da yamuk oluşu sahada çalıştırmaz aparatı. Onun haricinde bu rulmanın da buraya düz oturması lazım. Yani bu ikili rulman da geliyor, buraya giriyor, şuraya. İçine girdiğinde zaten şuraya kadar falan giriyor arkadaşlar. Bunların da yamuk olmaması lazım. Yani burada dikkatli ve önemli bir işçilik yapılması lazım. Size şöyle söyleyeyim. Ben bunu ilk oluşturduğumda başarılı bir şekilde çalıştıramadım. Üçüncü, dördüncü, beşinci hatta yapışlarımda artık çalışmaya başladığını gördüm. Hatta ara ara bazen yapıyorum. Şu anda bile hani bazen yapayım diyorum işte. Çevremde bazı arkadaşlarımız istiyor işte şirkette, ofiste diyorlar ki ya bana bir yapar mısın işte o köyde işte gittiğimde su bakacağım vesaire diye. Bazen onlara yapıyorum. Onların bile çalışmadığını görüyorum. Çünkü çok hassas oluyor arkadaşlar. Yani çok hassas olması gerekiyor. Ben bile yaparken bazen hatalarla karşılaşıyorum. Daha sonra onu bir daha işte kırıp hatanın nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Sonra onu düzeltiyorum vesaire. Hani sizler de yapmak isterseniz çok dikkat etmeniz lazım. Mümkün mertebe malzemeleri ve dikkat etmeniz gereken şeyleri açıklamaya çalıştım. Ee, Videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Yapmak isteyen arkadaşlara buradan yardımcı olmaya çalışırım. Yorum yaparlarsa YouTube kanalımın altına oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.